Merhaba küçüğüm. Uyumadan önce gel seninle masal diyarının kapısını aralayalım ve bakalım bugün bizi hangi masal bekliyormuş. Pamuk Prenses. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, zamanlardan bir zamanda bir kraliçe varmış. Bu kraliçe sarayının penceresinin önünde oturmuş, hem nakış işliyormuş hem de bir yandan hayaller kuruyormuş. Derken iğneyi parmağına batırıvermiş ve 3 damla kan karın üzerine damlamış. Beyazın üzerinde kırmızı çok güzel görünmüş gözüne. Bunun üzerine kendi kendine bir çocuğum olsaydı keşke. Teni kar gibi beyaz, dudakları kan gibi kırmızı, saçları da pencerenin çerçevesi gibi simsiyah olan. Kısa bir süre sonra bir kız çocuğu dünyaya getirmiş. Tıpkı dilediği gibi teni bembeyaz, dudakları kan gibi kırmızı ve saçları da simsiyahmış. Adını Pamuk Prenses koymuşlar. Ne yazık ki kraliçe doğumdan birkaç saat sonra hayata gözlerini yummuş. 1 yıl kadar sonra kral tekrar evlenmiş. Yeni kraliçe çok güzel bir kadınmış ama çok da kıskanç ve kibirliymiş. Kendisinden daha güzel olan birisinin olabileceği düşüncesine bile tahammülü yokmuş. Odasında çok güzel bir ayna varmış ve her gün karşısına geçer, uzun uzun kendisini seyreder, en sonunda da aynasına "Ayna ayna söyle bana, var mı bu ülkede benden başka bir güzel daha?" diye sorarmış. Ayna da hiç duraksamadan "Hayır kraliçem, bu ülkedeki en güzel kadın sizsiniz" diye cevaplarmış. Kraliçe aynasının söylediği sözlere inanırmış. Çünkü aynası ona hiç yalan söylemezmiş. Bu böyle sürüp gitmiş. Ta ki prenses 14 yaşına gelinceye dek. Pamuk Prenses 14 yaşına geldiğinde bir gün kraliçe yine aynasının karşısına geçmiş, kendisini uzun uzun seyrettikten sonra nihayet yine aynı soruyu sormuş. "Ayna ayna söyle bana, var mı bu ülkede benden başka bir güzel daha?" Bu sefer farklı bir şey olmuş ve ayna kraliçeye "Kraliçem, siz güzel olmasına güzelsiniz de sizden daha güzeli var bu ülkede" diye cevap vermiş. Bunu duyan kraliçe kıskançlıktan delirmiş. O andan sonra Pamuk Prenses'le her karşılaştığında sanki kalbi yerinden fırlayacak gibi oluyormuş nefretinden. O kadar nefret edermiş ki kızcağızdan, kıskançlığı ve kibiri yabani bir ot gibi büyürmüş kalbinde. Kalbinde büyüyen bu kıskançlık ve kibir ona artık ne uyku uyuturmuş ne de yemek yedirirmiş. Sonunda dayanamayıp avcıyı huzuruna çağırmış ve ona "Pamuk Prensesi ormana götür. Artık onu görmek istemiyorum. Onu orada öldür ve bana kanıt olarak da ciğerlerini getir" diye emretmiş. Avcı kraliçenin emrini yerine getirmek için Pamuk Prensesi ormanın derinliğine götürmüş. Avcı prensesi öldürmek için bıçağını çekince prenses ağlamaya başlamış. "Sevgili avcı, ben sana ne yaptım ki beni öldürmek istiyorsun?" "Üvey anneniz olan kraliçe sizi öldürmemi emretti prensesim" diye yanıtlamış avcı. "Benim hayatımı bağışlarsan ormanda kalırım ve asla bir daha eve dönmem. Böylece sen de zor durumda kalmazsın" demiş. Bunu duyan avcı merhamet etmiş ve öldürmekten vazgeçmiş. "Yürü git çocuğum, ormanın derinliklerine doğru git" demiş ve kızı ormanda bırakmış. Dönüş yolunda bir geyik avlamış ve onun ciğerlerini kanıt olarak kraliçeye götürmüş. Artık Pamuk Prenses ormanda yapayalnız kalmış. Umutsuzca etrafına bakınmış ve amaçsızca ayaklarının götürdüğü yere kadar yürümeye karar vermiş. Sivri sivri taşların üzerinden, dikenlerin arasından yürümüş de yürümüş. Yabani hayvanlar onun etrafında hoplaya zıplaya ona eşlik ediyorlarmış ve hiç zarar vermiyorlarmış Pamuk Prenses'e. Akşam olmak üzereyken ileride küçük bir ev görmüş. Eve vardığında dinlenmek için içeri girmiş. Evde her şey çok küçükmüş ama çok da temizmiş. Ortada küçük bir masa varmış. Masanın üzerinde 7 tane tabak varmış. Her bir tabağın yanında birer tane çatal, bıçak, kaşık ve birer bardak varmış. Her bir tabakta sebze ve ekmek varmış. Yandaki odaya girmiş ve orada da 7 tane yatakçık varmış.
Her birinde bembeyaz bir çarşaf ve üzerinde de bir yorgan ve yastık varmış. Pamuk Prenses aç olduğu için her bir tabaktan biraz sebze ve biraz ekmek, her bir bardaktan da biraz su içmiş. Yorgun olduğu için de yataklardan birinde dinlenmek istemiş ama yataklardan biri kısa gelmiş, biri uzun gelmiş, biri geniş gelmiş, biri dar gelmiş. Deneye deneye en sonuncusundakinde rahat etmiş ve o yatakta da uyuyakalmış. Gece olunca ev sahipleri gelmiş. Bunlar dağlardan mücevher çıkaran 7 tane cüceymiş. Cüceler fenerlerini yakınca, her yer aydınlanınca evde değişiklikler olduğunu fark etmişler. Bıraktıkları gibi değilmiş evleri. Çok şaşırmışlar. Birincisi, benim sandalyemde kim oturmuş diye sormuş. İkincisi, benim tabağımdan kim yemiş? Üçüncüsü, benim ekmeğimden kim koparmış? Dördüncüsü, benim bardağımdan kim içmiş? Beşincisi, benim çatalımı kim kullanmış? Altıncısı, benim bıçağımla kim kesmiş? Yedincisi de, benim kaşığımı kim kullanmış diye sormuşlar. Yan odaya geçtiklerinde içlerinden biri yatağında iz olduğunu görünce, benim yatağımda kim yatmış diye sormuş şaşkınlıkla. Diğerleri de kendi yataklarını kontrol etmiş, hep bir ağızdan benim de yatağımda biri yatmış demişler. Fakat 7. cüce benim yatağımda güzel bir kız uyuyor demiş hayranlıkla bakan gözlerle. Bunu duyan diğer cüceler koşup gelmişler yanına ve fenerlerinin ışığında yatan güzel kıza hayran hayran bakmışlar. Onu uyandırmamaya karar vermişler ve onlar da karınlarını doyurduktan sonra yataklarına yatmışlar. Bu gece farklı olarak 2 cüce beraber yatmışlar. Sabah olunca Pamuk Prenses uyanmış ve cüceleri görünce ilk etapta çok korkmuş fakat cüceler kibar ve sevecen davranınca Pamuk Prenses'in de korkusu geçmiş. "Adın nedir?" diye sormuş cücelerden biri. "Adım Pamuk Prenses" diye yanıtlamış güzel kız ve üvey annesinin onu avcıya öldürtmek istediğini, avcının ona merhamet edip hayatta bıraktığını, bunun üzerine ormanda evlerine rastlayana dek yürüdüğünü, eve vardığında aç olduğu için biraz yediğini ve yorgunluktan uyuyakaldığını anlatmış. Bunun üzerine cüceler, "Eğer evimizi temizlersen, çamaşırlarımızı yıkarsan, yemeklerimizi yaparsan bizimle beraber kalabilirsin. Biz de hiçbir şeyini eksik etmeyiz" diye bir öneride bulunmuşlar. Pamuk Prenses mutlulukla kabul etmiş bu öneriyi. Ertesi gün cüceler dağlara çalışmaya giderken "Sakın kimseyi eve alma. Üvey annen senin burada olduğunu öğrenirse tekrar sana zarar vermek isteyecektir" diye tembihleyip evden ayrılmışlar. Kızcağız bütün gün evde yalnız kalmış ama mutluymuş. Cüceler eve gelmeden onların yemeklerini hazırlamış, evlerini derleyip toplamış, çamaşırlarını yıkamış. Bir süre bu böyle sürüp gitmiş. Bir gün kraliçe kendinden emin bir şekilde yine aynanın önüne geçmiş ve "Ayna ayna söyle bana, var mı bu ülkede benden daha güzeli?" diye sormuş. Ayna hiç tereddüt etmeden "Kraliçem, şüphesiz siz çok güzel bir kadınsınız fakat dağların ardında 7 cücelerle birlikte yaşayan Pamuk Prenses sizden kat kat daha güzel" demiş. Bunu duyan kraliçe çok şaşırmış. Çünkü aynası ona asla yalan söylemezmiş. Böylece avcının ona yalan söylediğini anlamış. Hemen yeni bir çözüm aramaya başlamış. Pamuk Prenses'i ortadan kaldırmadan kıskançlık duygusu onu rahat bırakmayacakmış. Aklına bir fikir gelmiş. Yaşlı bir satıcı kadın kılığına girmiş ve eline içi rengarenk kurdelelerle dolu sepeti aldığı gibi dağların yolunu tutmuş. 7 cücelerin evini bulunca da kapıyı tıklatmış ve "Kurdelelerim var, birbirinden güzel kurdelelerim var" diye bağırmaya başlamış. Kimin geldiğine bakmak için camdan bakan Pamuk Prenses kurdeleleri görünce içi geçmiş. Yaşlı bir kadına bana ne zarar gelebilir ki diye düşünüp yaşlı kadını içeri almış. "Bunu mu beğendin güzel kızım? Gel boynuna takayım kurdeleyi de aynada bak bakalım beğenecek misin?" diye kandırmış Pamuk Prensesi ve kurdeleyi boynuna geçirir geçirmez bağır gücüyle sıkmaya başlamış.
Pamuk Prenses bayılınca kraliçe onu öldü sanıp artık ülkenin en güzeli sen değilsin diye düşünüp hemen oradan uzaklaşmış. Çok geçmeden akşam olunca 7 cüceler eve gelmişler ve prensesi boylu boyunca yerde yatarken bulmuşlar. Öldü sanıp ağlamaya başlamışlar. Cücelerden biri Pamuk Prenses'in boynundaki kurdeleyi fark etmiş ve boynundaki kurdeleyi çözmüşler. Prenses yavaş yavaş kendine gelmeye başlamış. Kendine gelince de olanları anlatmış. Cüceler onun üvey annesi olduğunu hemen anlamış ve "Biz evde yokken sakın ha sakın hiç kimseyi eve alma, tamam mı?" demişler. Ertesi sabah kraliçe büyülü aynasından Pamuk Prenses'in ölmediği haberini alınca yine kılık değiştirip dağların yolunu tutmuş. Bu sefer başka yaşlı bir kadının kılığına girmiş ve yanında da büyülü bir tarak varmış. 7 cücelerin evine varınca yine kapıyı tıklatmış ve "Taraklarım var, güzel güzel taraklarım var, hepsi de birbirinden güzel" diye pazarlamaya başlamış taraklarını. Pamuk Prenses cama çıkıp "Lütfen devam edin, benim eve birilerini almam yasak" demiş. Tam camı kapatıyormuş ki yaşlı kadın "Bakmak da yasak değil ya güzel kızım" deyip büyülü tarağı göstermiş Pamuk Prenses'e. Tarak o kadar göz alıcıymış ki Pamuk Prenses tarağın güzelliğine karşı koyamamış ve yaşlı kadını eve almış. "Saçların ne güzel, otur da saçlarını bir güzel tarakla tarayayım, taranan saçlarının farkını da görmüş olursun" diye kandırmış kızı ve tarak Pamuk Prenses'in saçına değer değmez kızcağız bayılmış. Kraliçe yine onu öldü sanıp hemen orayı terk edip sarayının yolunu tutmuş. Çok geçmeden 7 cüceler de evlerine gelmişler. Yerde yatan Pamuk Prenses'i görünce hemen kraliçenin bunu yaptığını anlamışlar ve Pamuk Prenses'in üzerinde farklı olan bir şey var mı diye aramaya başlamışlar. Tarağı fark edince hemen onu saçından çıkarmışlar. Saçtan tarak çıkar çıkmaz prenses yine kendine gelmeye başlamış. Tekrardan sıkı sıkıya tembihlemişler Pamuk Prenses'i. "Biz yokken sakın ha sakın ne içeriye kimseyi al ne de kimseden bir şeyi kabul et." Ertesi sabah kraliçe mutlu bir şekilde tekrar aynanın önüne geçip tekrar aynı cevabı alınca öfkeden deliye dönmüş. Bu sefer büyülü bir iksir hazırlamış ve bir elmanın yarısına sürmüş. Büyülü olan kısım çok parlak kırmızı bir renk almış. Çok lezzetli görünüyormuş. Elmayı hazırlar hazırlamaz tutmuş yine bizim 7 cücelerin evinin yolunu. 7 cücelerin evine varınca kapıyı tıklatmış. Camdan bakan Pamuk Prenses "Kusura bakma nine" demiş. "Eve kimseyi alamam, 7 cüceler bana sıkı sıkı tembihlediler" demiş. "Olsun önemli değil, camdan da verebilirim istersen" demiş ve elmayı Pamuk Prenses'e uzatmış. "Al hadi benden sana bir hediye olsun bu" demiş. Tereddüt eden prensesi görünce de "Elmaların içinin çürük olduğunu mu düşünüyorsun yoksa" demiş alıngan bir sesle ve elmayı ikiye kesmiş. Zehirsiz olan tarafını kendi yemiş ve çok lezzetli olduğunu söylemiş. Bunun üzerine Pamuk Prenses de büyük bir iştahla elmayı ısırmış. Bir ısırık alır almaz bayılmış ve yere düşmüş. "Şimdi de kurtarsın seni o cüceler de göreyim" demiş. Ve yine yolun sarayını tutmuş. Sarayına varır varmaz hemen aynasının önüne geçmiş ve kimin en güzel olduğunu sormuş. Ayna "Sizsiniz efendim" deyince içi rahatlamış. Artık çok mutluymuş. Akşam olup da eve dönen 7 cüceler Pamuk Prenses'i yine cansız yerde yatarken görünce kraliçenin yine geldiğini anlamışlar ve prenseste farklı bir şey aramışlar. Tüm aramalar boşunaymış. Çünkü bu sefer prensesin üzerinde ona ait olmayan hiçbir şey bulamamışlar. En sonunda öldüğünü kabul edip onun etrafını sarmışlar ve 3 gün boyunca ağlamışlar. Fakat nedense prenses hiç ölü gibi değilmiş. Onu gömmeye kıyamayan cüceler camdan bir tabut hazırlamışlar. Üzerine de adını altın harflerle yazmışlar. Tabutta yatan prensesi bahçelerindeki kocaman kesik ağaç kökünün üzerine koymuşlar. Her gün bir tanesi başından nöbet tutuyormuş. Hayvanlar da gelmeye başlamışlar Pamuk Prenses'in başına. Hep birlikte nöbet tutarlarmış. Aradan uzun bir zaman geçmiş ama prenseste hiçbir değişiklik meydana gelmiyormuş. Adeta uyuyormuş. Günlerden bir gün
komşu ülkenin prensi ormanda kaybolmuş ve 7 cücelerin evine gelmiş. Bahçede yatan Pamuk Prenses'i görünce aşık olmuş. Onu yanımda götürmeme izin verin. Karşılığında ne isterseniz vermeye hazırım demiş prens. Cüceler, dünyanın tüm altınlarını da buraya yığsan onu sana vermeyiz demişler. Prens bu sefer, onu götürmeme izin verin. Ben artık onu görmeden bir gün bile yaşayamam diye yalvarıp ağlamaya başlayınca cüceler kıyamamışlar prensin aşkına ve gönülleri razı olmasa da prense izin vermişler. Prens uşaklarına onu omuzlarında taşımaları için emir vermiş. Tam omuzlarında yola koyulacaklarken uşaklardan birinin ayağı bir dala takılmış ve uşak dizlerinin üzerine düşmüş. Sarsıntıyla beraber Pamuk Prenses'in boğazına takılmış olan elma parçası da ağzından düşüvermiş. Büyülü elma prensesin boğazından düşer düşmez prenses kendine gelmeye başlamış. Kendine gelince tabutun kapağını açmış ve karşısında prensi görmüş. "Neredeyim ben?" diye sormuş. Onun hayatta olduğunu gören 7 cüceler mutluluktan havalara uçmuşlar. Prens, "Benimlesin güzel kız" demiş. Pamuk Prenses ilk görüşte prense aşık olmuş. 7 cüceler prense olup biten her şeyi bir bir anlatmışlar. Kısa bir süre sonra evlenmişler. Düğün günü davetlilerin arasında 7 cücelerin dışında kötü kalpli kraliçe de varmış. Kötü kalpli kraliçe Pamuk Prenses'i karşısında görünce korkudan donup kalmış ve hiç hareket edememiş. Prensin askerleri kraliçeyi bir daha hiç kimseye kötülük yapamayacağı uzak bir ülkeye sürmüşler ve Pamuk Prensesle prens 7 cücelerle birlikte mutlu mesut bir hayat yaşamışlar. Gökten 3 elma düşmüş. Biri Pamuk Prenses ve 7 cücelerin başına, biri okuyanın başına, biri de dinleyenin başına. Başka bir masalda görüşmek üzere. Tatlı rüyalar küçük meleğim.